Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber başlıktan da anlayacağınız üzere yanan ekran kartım hakkında konuşacağız. Aynı zamanda da yeni ekran kartımın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Yani benim çok eskiden beri sevdiğim bir söz vardır. Dünyanın sonu bir patlamayla değil, inlemeyle gelecek diye. Gerçekten bu önümde görmüş olduğunuz GeForce RTX 2070 bir sabah inleyerek aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Gecesinde harıl harıl çalıştığımız bir projenin sabahında dedim ki gideyim bir Valorant oynayayım. Yalnız lobiye girdikten sonra tam oyuna giriş yapacakken bilgisayar kasasından şöyle bir ses geldi. Ve görüntümüz kaydı arkadaşlar. Devamında da ekranda işte PCIe kablosunu takın, cart curt falan gibi bildirimler belirmeye başladı. Bu ne demek oluyordu? Yaptığım ikinci bir kasa testinden sonra bu arkadaşımız artık vadesini, ömrünü doldurmuş demek oluyordu. Ben de dedim ki bu dolar, euro, cart curt vesaire artmadan gideyim kendime bir ekran kartı satın alayım. Zaten fiyatlar acayip noktalara gelmişken daha da uçmadan bu arkadaşı aradan çıkartalım. En nihayetinde ekran kartı bizim yaptığımız işin en büyük elementlerinden, en büyük demirbaşlarından bir tanesi. O yüzden bu arkadaşa veda ediyoruz. Birazdan geri çıkartacağım ama şimdilik bunu aşağı bırakıyorum. Ve videonun asıl kahramanı olan arkadaşı biraz ağır masanın üzerine koyuyorum. Evet arkadaşlar, işte videonun başrolü, videonun baş kahramanı RTX 4090 karşımızda. Şimdi bu arkadaşın kutusunu sizlerle beraber açacağız. Normalde videolarda ben olmuyorum. ASMR tadında böyle sadece ürünü gördüğünüz şekilde kutuları açıyor oluyoruz. Ama bu ürün hem büyük bir ürün hem de ben üzerine birkaç konuşma yapmak istedim. Neden bu ekran kartını tercih ettim vesaire diye. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan yavaş yavaş kutumuzu açalım. O sırada da size biraz konuşmaya çalışayım. Burasında bir adet zamazima var. Bir de şurayı açtık mıydı? Buradan da çektik miydi? En nefret ettiğim şey kutuların şu kısımları. Çünkü çok kolay yırtılıyorlar. Ve ben de yırtık kutulardan nefret ederim arkadaşlar. Aldığım her şeyin kutusunu saklıyorum. Evet, biraz manyakça gelebilir size. Ama öyle. Gel oğlum babana. Evet. İşte. Uzun uğraşlar sonunda buradan çıkartabildik. Hemen bunu kenara koyuyoruz. Evet. Beklediğim an geldi. Ama öncesinde size şöyle bir kutuyu gösterelim arkadaşlar içinden çıkan. Gördüğünüz üzere burada bir holografik ROG Strix brandingi bulunuyor. Güzel. Asus branding işlerini iyi yapıyor. Gerek ürünlerinde gerek kutusunda gayet güzel tasarımları var. Beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı açacağız. Ve karşınızda Asus ROG Strix RTX 4090. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu güzel bir şekilde dikkat ederek buradan çıkarmaya çalışacağım. Ama biraz zor olacak gibi gözüküyor. Gel oğlum babana. Yes. Yalnız kutu ağır diye düşünüyordum ama kutunun ağır olmasının nasıl sebebi bu görmüş olduğunuz arkadaş imiş. Hemen bunu şöyle şimdilik şuraya bırakalım ve kutu içeriklerine devam edelim. Gördüğünüz üzere şöyle bir foam kesmişler içerisine. Gayet şık ve premium duruyor arkadaşlar ama o kadar para verdik, bir zahmet premium olsun değil mi? Foam'u buradan kaldıralım. Her şey ne kadar zor çıkıyor ya. İçerisinden bir adet büyük ihtimalle kitapçık, garanti belgesi, cart curt, belki sticker gibi şeylerin bulunduğu bir arkadaş çıktı. Buranın altında ne var dur. Bir adet 16.000 power kablomuz var gördüğünüz üzere. Bunu da buraya koyuyoruz. Bir tane metal bir şey var. Bunun ne olduğuna bakacağız. Bu ilk açtığım şey olsun. Buna bakalım. Bunu da buraya koyuyorum. Bu nedir? Republic of Gamers. For those who dare. Meydan okuyanlar için. Şöyle bir strap arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu bizim PCU kablosunun vesaire bir arada tutması sağlayan bir strap. Başka bir şeyimiz yoktur. Kutunun içerisinde de şöyle tekrardan gösterelim. Zaten bir ekran kartından
Ekran kartı kutusundan başka ne çıkabilir? Anca bunlar çıkabilir. Bu arkadaşı güzel bir şekilde şuraya koyuyorum. PCU kablomuz var. Bunu hemen bir açalım. Tek uca geçen bir PCU kablosu bu. Niye böyle bir şey var anlamadım. Teknik detayını bilen arkadaşlar zaten söyleyeceklerdir. Neden tek uca bağlanıyor bunlar? Çünkü benim 2070 ya da 3060 kartlarının hepsi iki uçluydu. Belki 3060 değil de 3090 ya da diğer 4000 serilerinde böyledir. Araştırıp bakarım. Burası arkadaşlar zaten bir teknoloji kanalı değil. Ben size neden 16 pinde yok, teke düşürmüş falan bu tarz şeyleri anlatmak için yapmıyorum videoları. Bu videoda zaten bir inceleme videosu değil. Bir unboxing videosu. Benim asıl merak ettiğim şey bu. Karttan daha çok. Bu bir tornavida çıktı arkadaşlar. Şurada bir metresi var ve bir tornavida. Yıldız uçlu bir tornavida koymuş Asus içerisine. Güzel de bir brandingi var. Beğendim. Böyle aletleri severim. Hemen şu arkadaşa da bakalım. Güzel bir baskı var arkadaşlar. Güzel bir branding var. Şöyle göstereyim. Bu arkadaş şöyle bunu işte kabloluğunuzu bir arada tutmak için diğer kablolarınızla da falan güzel bir strap yapmışlar. Beğendim. Yani markanın tasarımını devam ettireceğiniz bu tarz aksesuarlar, ürünler, şunun gibi özellikle tornavida gibi her zaman ilgimi çekmiştir. Güzel dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Asus'a +1. Aferin. Markanın dokunuşu dedik. Şöyle bir şey çıktı karşımıza. Ne diyor? Thank you for purchasing an Asus graphic card. Şöyle bir arkadaş. Bu böyle küçük kartonetler gibi. Eskiden gazetelerde falan çıkıyordu. Kartonet bebek. Kesiyordun. Böyle duruyorlardı. Herhalde bu da onun gibi bir şey. Yani güzel. How to use diye bir şey koymuşlar. Bu acaba grafik kartının manuelinin olduğu bir QR kod mu? Yoksa bunun ne olduğunu anlatan bir QR kod mu bilmiyorum ama buna bakarız. Yine işimize yaramayacak bir şey. Ama güzel bir şey. Bir adet RTX 4090 ROG Strix Pokemon kartı. Neden böyle bir şey var hiçbir fikrim yok. Ama güzel bir dokunuş olmuş. Eğer mesela bu bir NFT falansa, arkasında bir QR kod var çünkü. Bu NFT falansa güzel ha. İyi olabilir. Eğer böyle bir royalty sistem falan varsa bunun arkasında o zaman tuttum işte. Bu nedir hocam? Graphic Cards Holder. Evet. Hocam gösteriyorum. Bu arkadaş bir screwdriver'mış. Tamam. Yani bir tornavidaymış. Ama oğlum asıl işlevi böyle çeviriyorsun bunu. Buradan da sıkıyorsun. Böyle koyuyorsun kasanın içerisine. Neden? Çünkü bu arkadaş hayvan gibi bir kart. Yani ekran kartının ağırlığı o kadar büyük ki sizin büyük ihtimalle anakartınızın girişini hörtletecek. O olmasın diye şöyle bir destek vermişler. Kameradan belki gözükmüyordu. Şöyle yapayım. Şurasında şöyle koyuyorsunuz bunu. Bu böyle dengede duruyor. Bayağı ağır bu arada. Gerçekten tek elle tutmak yorucu. Hemen geri bırakıyorum seni dostum. Güzel. Aydınlatmış oldun bizi. Asus'cuğum. Yine ıvır zıvır. Şöyle kullanın, böyle kullanın. Kablolarınızı bükmeyin, eritmeyin. Burada bir Quick Start Guide var. Hızlıca bir kılavuz. Başka ne kaldı? Bu da klasik garanti belgesi. Evet. Kutu açılımımız bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere içerisinden bir adet power supply kablosu çıktı. Bir adet Pokemon kartı çıktı. Bir adet ne işe yaradığını anlamadığımız bir kartonet çıktı. Çok işe yarayacağını düşündüğüm, görmüş olduğunuz üzere bir adet stand çıktı, ayak çıktı. Bir kablolarınızı vesaire bağlamanızı yarayacak, bir arada tutmanızı yarayacak bir strap çıktı. Ve geri kalanlarda kullanım kılavuzları vesaire vesaire. Şimdi burayı temizliyorum hemen hızlıca bir YouTube katıyla. Bu arkadaşı paketinden çıkartıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kartın arkasındaki bantı kesiyorum. Ve size canlı kanlı RTX 4090'ı çıkartıyorum. Evet. Acayip ya. Acayip bir kart arkadaşlar. Gerçekten ekran kartları ne noktaya gelmiş
hayretler içerisinde izliyorum. Acayip de şaşırıyorum. Bu nedir ya? Bu nedir hocam? Çok büyük bu ya. Şöyle bir bırakalım. Yani acayip büyük. Hatta şöyle yapalım. Size büyüklüğünü göstermek için yanan mefta olan bu arkadaşı da getiriyorum. Evet. Şöyle yapacağım hatta. Evet arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 4090. Bu görmüş olduğunuzda 2070. Yani bu nedir ya? Bu nasıl bir büyüklük ya? Şimdi böyle baktığım zaman bir tık da endişelenmeye başladım. Çünkü bu arkadaş benim kasama nasıl sığacak hiçbir fikrim yok. Umarım bu kartta sığar. Yani baksanıza. Bu ne ya? Evet arkadaşlar. Asus ROG Strix RTX 4090 böyle bir kart. Gerçekten çok büyük. Acayip de ağır. Ama bu ağırlığını ve büyüklüğünü aynı şekilde performansını da gösteriyor. Videonun başında söylemiştim. Gerçekten çok kaliteli materyalleri var. Yani şu an elime aldığım zamanda da anlayabiliyorum neden bu arkadaşın materyal kalitesini bu kadar fazla övdüklerini. Yani teknik özelliklerini burada uzun uzun anlatmayacağım çünkü bu bir unboxing videosu. Belki kullandıkça deneyimlerimden memnun kalıp kalmadığından bahsederim. Ama zaten şu an muadil olarak 4090 bunun üstünde herhangi bir kart var mı bilmiyorum. O yüzden memnun kalacağıma da eminim. Özellikle 2070'ten sonra geçtiğim için. Tabii teknik özelliklerinden bahsetmeyeceğim dedim ama bahsetmem gereken bir şey var. Bu arkadaşı alıyorsanız öyle kuru kuruya kullanamıyorsunuz. Yanına en azından minimum 1000 watt değerinde bir power supply da almanız gerekiyor. Ve ben de bu arkadaşın yoldaşı, destekçisi olsun diye bir adet de yine Asus ROG Strix ailesinden 1000 wattlık bir power supply aldım. Bu power supply'ı da gelin hemen şu arkadaşın yanında hızlıca açalım. Bakalım içerisinden neler çıkıyor. Görelim. Ekran kartı yanımda. Vallahi düşürürsem kafayı yerim. Bu arkadaşın da kapağını açalım. Burada yine birkaç adet strap, sticker ve kullanım kılavuzu gibi şeylerin olduğu çanta var. Çanta demişken şuradan şu foamu çıkartıyorum. Asıl çantaların hası burada arkadaşlar. Burada bir yığın kablonun olduğu bir çanta var. Çok beğendim. Lan ekran kartına niye böyle bir paketleme yapmadınız? Power kablolarımız. Bu Amerikan stili bir power kablosu daha var yanında. Ve power supply'ın bulunduğu bir çanta daha. Evet, ortalığı biraz topladım. Görmüş olduğunuz üzere az önce kutusunu açtığımız RTX 4090'ımız burada. Ve devamında onu destekleyecek olan ROG Strix ailesinden yine 1000 wattlık bir power supply'ımız var. Şu arkadaşın içerisinde 1 ton power supply kablosu var. Bunları tek tek açıp gösterecek halim yok ama kesinlikle şu kesesini, çantasını çok beğendim. Bunu hemen bu tarafa bırakıyorum. Ve devamında da yine başka bir kesemiz. Bu kesenin içerisinden de gördüğünüz üzere burada yine ROG Strix ailesinden 1000 wattlık bir power supply bulunuyor. Bu arkadaşı ve beraberindeki zibilyar adet komponenti bilgisayar bileşenini güç olarak destekliyor olacak. Bunu da kenara bırakıyorum. Görmüş olduğunuz üzere burada da power kabloları var. Bu power kablolarını da buraya bıraktım. Burada arkadaşlar zibilyar tane şöyle plastik kelepçe bulunuyor. Bu plastik kelepçeleri yine kablolarınızı bir arada tutmak, düzenlemek için kullanacaksınız. Plastik kelepçelerin yanı sıra gördüğünüz üzere yine Asus ROG brandingli strapler var. Bunlar da aynı işlevi görüyor. Kablolarınızı bir arada tutuyorlar. Bunlar hoşuma gitti. Hemen açalım. Detaylı bir şekilde gösterelim. Asus tasarımı seviyor demiştik. Güzel aksesuarları seviyor demiştik. Burada gördüğünüz üzere power supply'ınızı kişiselleştirmeniz için bunu böyle üzerine falan yapıştırabilirsiniz diye CNC bir Asus logosu, işte çıkartması, devamında yine üzerine yapıştırabileceğiniz Asus ROG logolarının bulunduğu bir çıkartma seti göndermişler. Yani bunu nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim işte. Anladınız. Beğendim. Bunları çok beğendim. Keşke ekran kartının üzerine de böyle
yapıştırabilsek diyeceğim ama şuna baktığınız zaman zaten fazlasıyla çarpıcı tasarımı olduğunu görebiliyoruz. O yüzden belki de gerek yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere masamız toplu. Görüntümüzün rengi değişti, kadraj da değişti vesaire. Bunun sebebi benim videoyu çekerken kameranın kapandığını fark etmemem. Haliyle her şeyi tekrardan kurup çekmem gerekti bu videonun son kısmı için. Şükür ki ilk videoda sonlara doğru kamera kapanmış. O yüzden kaçırdığımız tek şey benim power supply'ın işte kullanım kılavuzunu falan gösterdiğimiz kısım. O yüzden büyük bir kaybımız yok. Tabii bu sırada da videonun tekrardan ışığını vesaire ayarlamak benim için çok büyük bir dert oldu. O yüzden kusura bakmayın. Bugün ne yaptık? Bugün bu video içerisinde yanımda görmüş olduğunuz Asus ROG Strix RTX 4090'ın kutusunu açtık. Hemen onun yanında da yine ROG Strix ailesinden 1000 wattlık bir güç kaynağının kutusunu da açmış olduk. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.